Yepyeni bir videodan daha herkese selamlar, sevgiler dostlar. Bugün yağmurlu bir gündeyiz. X-Max'imize bindik. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün dostlarım yağmurlu havada motosiklet nasıl kullanılmalı sizlere kendi deneyimlerimden de bahsederekten bunları anlatacağım sevgili dostlar. Yavaş yavaş gidelim, konuşaraktan, sohbet ederekten. Bu arada abimizin de tepesinde kar var. Bazı yerlere kar da yağmış. Erbağ'dan selamlar arkadaşlar bu arada. Şimdi dostlarım, şayet yağmurda sürecekseniz zaten zorunda kalmadıkça sürmeyin. Yani bu çile sonuçta, yağış vesaire derken ıslanıyorsunuz. Doğal olarak ıslanınca üşüyorsunuz da. Tabi bazı durumlarda zevkine de binilir, binilmez değil. Onun zevki ayrı oluyor. Bunu biliyorum. Fakat sürekli olunca bu boku çıkabiliyor, gerek yok. Şöyle bahsedelim. Öncelikle dostlarım, tabii ki en iyisi üstünüzde bir nasıl diyeyim, ekipman varsa, motorcu montudur, pantolonudur, işte korumalıkları olan vesaire, eldiveniniz vesaire olsun. Bunlar en önemli şeylerden biri dostlarım. Ama tabii şöyle de bir şey var. Malum ülkemizde fiyatlar çok fahiş durumda. Bu yüzden dolayı hepimiz alamıyoruz. İşte motorcu montudur, pantolondur bilmem ne. Bende de pantolon yok mesela. Giydim normal aşofmanı 2-3 kat çıktım arkadaşlar. Ama hani yoksa bile üstünüze en azından bir yağmurluk vesaire bir şeyler giyin. Ama en doğrusu dediğim gibi motorcu ekipmanı. Çünkü motorunuzun kayma ihtimali de yağmurlu havalarda çok riskli olacak, yüksek olacak. Onun dışında sizi üşütmemesi adına, suyu içinize geçirmemesi adına da bunlar çok önemli şeyler. Üşüdüğünüz, ıslandığınız zaman sıkıntıya gireceksiniz. Onun dışında sevgili dostlarım, neye dikkat etmeliyiz? Birincisi, normal gündelikte kullandığımız gibi kesinlikle kullanmamalıyız. Çünkü su birikintileri oluyor belli başlı noktalarda. Keza buralar vesaire ufak. Bunların büyük olanları var, özellikle ana yolda vesaire, ve çok da belli olmuyor. Böyle sanki yolda bir şeymiş gibi, mesela kenara bak. Bu tarz şeylere çok dikkat edin dostlar. Su birikintisinden sizi savurup atar, vurup kaçarı yok. Ne kadar usta şoför olursanız olun, su birikintisine girdikten sonra, yani arabayı savurup atan su birikintisi motora neler yapmaz, öyle düşünün. Onun dışında ani gaz atışlar. Şu an X-Max'te mesela çok sorun olmuyor. Ama tutup da bir ne bileyim R25, onda sıkıntı olur, MT25, en düşüğünden bunları düşünün. Zaten bunların üstünde hiç yapmayın bu ani gaz atışı. Anında sizi savurup atacaktır. Çünkü zemin zaten ıslak, kaymaya uygun. Onun dışında motorunuz da güçlü olacak. Gazı verdiğiniz gibi arkayı yalpalay ondan sonra hangi refüje uçarsınız ben bilemem. Allah korusun tabi. Buna da dikkat edin. Ne olursa olsun ani gaz açmak yok. Sakin. Her zamankinden daha akıllı kullanacağız. Motosikleti önemli olan bir ömür kullanabilmek arkadaşlar. Yani 2 gün kullanıp Mortingen Strider olduktan sonra ne anladık biz bu işten? Evet dostlar, fark ettiyseniz akşam oldu. Sabah çekemedim, birkaç işlerimden dolayı videoyu devamına çekemedim. Anlatmaya devam edelim. Diğer bir husus ise kavşaklar arkadaşlar. Kavşaklarda normalde motoranı biraz daha yatırıp vesaire dönersiniz. Burada hani yağmurluyken tekeriniz kaygan, özellikle ilk düşen yağmurlar buz gibi kaygan olur. Onlarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani biraz daha dik konumda dönmeye çalışın, yavaş girin. Vitesli bir motosiklet kullanıyorsanız düşük vites, yüksek devir şeklinde girin ki yani motor biraz daha oturmuş olsun yola dostlar.
Onun dışında bir de kask olayımız var. Kask soğuk havalarda olur bu daha çok ama yağmurda da hani otomatik olarak olacağı için söyleyelim. Kaskta da şöyle bir sorun var. Çok buğu yapabilir. Kaskınız bir yerden hava alıyor olmalı. Yani bunu kaliteli kasklarda genelde yaşama şansımız çok düşük. Ama biraz daha ucuz yollu kasklarda LS2'lerde vesaire çok bir sorun var mesela. LS2 tarzı kasklarda çok yaşarsınız bu sorunu. Buna da dikkat edin. Hani bir yerden hava almasını bir şekilde sağlayın. Delik falan açmayın ama bu sol taraftaki kenar kısımları biraz daha vidalarını gevşeterekten oradan hava almasını sağlayabilirsiniz. Çok buğu yapıyorsa. Bu da sizi kazaya götürecek bir sebeptir. Çünkü görüş açınız düşecek. Onun dışında dostlarım şöyle diyeyim. Ana yollarda genelde rastlayacağınız bir durum bu. Hani orta şerit çizgileri oluyor ya. Evet, şerit çizgileri. Oralardan olabildiğince uzak durun. Denk gelmemeye çalışın. Yaya geçişlerindeki şeritler, çizgiler keza o şekilde. Bunlara dikkat edin sevgili dostlarım. Buralarda buz gibi yine kaygan olacaktır. Sizi düşürme ihtimali çok yüksektir. Yine loger kapakları bakın. Bunlara da çok dikkat edin. Normalde zaten bunlar tehlikeliyken yağmurla birlikte ekstra ölümcül bir tehlike oluşturabilir sizler için. Evet, burası da Erbaa'nın berbat bir yolu. Benim bildiğim 1,5 senedir böyle. Umarım düzelir. Buradan Erbaa Belediye Başkanı'na sesleniyorum, şu yolu yaptırın artık, yapın. Yani dostlarım, kısaca aklıma gelenlere değindim. Eğer aklıma gelmeyen bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden de affola. Motosiklet sürmek her havada, her şartta ayrı bir zevki var. Karda ayrı bir zevki, yağmurda ayrı bir zevki. Ama burada en önemli olan unsur sizin kazasız belasız uzun süre sürüş yapabilmeniz dostlar. Yani sonuçta 2 gün sonra ölüp gittikten sonra hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden her şeyi yerinde, yolunda, hani durumlara göre, şartlara göre her şeyi zamanında ve yerinde yapın dostlarım. Umarım video sizlere bilgi katmıştır, bilgi sağlamıştır. Kendi deneyimlerimden vesaire biraz bahsettim. Bir de vitesli motosikletteyken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Vitesi düştüğünüz zaman deviri iyi ayarlayın. Ve debriyajı hızlı salmayın. Debriyajı hızlı salarsanız arka tarafın kendini verme ihtimali yüksek. Ondan sonra devri yüksek inerse yine bir anda motora diye güç bineceği için bu da yine arkayı yalpalamasına sebep olur. Hani normalde bile bu böyle içimizi götürürken yağmurlu havada içimizi götürmeyi bırak ve motoru ve sizi götürebilir. Bunlara dikkat edelim sevgili dostlar. Fren mesafemizi, fren açımızı her zaman koruyalım. Bu da önemli bir unsur. Normalde de zaten korumamız gerekiyor. Yağmurlu havada bir hayli daha fazla, hani 2 katı mesafe bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Öndeki araç hani 4 tekerde ani bir frende belki ona çok işlemez ama size fazlasıyla zararı olur. Öyle diyeyim. Benim diyeceklerim bu kadardı sevgili dostlar. Umarım video sizlere fayda sağlamıştır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatta kalın, bir ömür motosiklet kullanın.